Bedir Savaşı Hicri 2, miladi 624 yılında gerçekleşmiştir. Hicretin ikinci yılında Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Süfyan idaresinde Suriye'ye gitti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca ashabını topladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını ashabına anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve sefer için yola çıktı. İslam ordusunun sayısı 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 de at bulunuyordu. Suriye'den dönmekte olan Ebu Süfyan, Hicaz'a yaklaştığı sırada Peygamber Efendimizin baskın yapacağı haberini aldı. Mekke'ye haber yollayarak Kureyşlilerden yardım istedi. Kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yolunu takip etti. Ebu Süfyan'dan gelen haber üzerine Kureyş kabilesinin hemen bütün kollarından toplanan 1000 kişi Ebu Cehil kumandasında Mekke'den yola çıktı. Müşrik ordusunda 700 deve, 100 de at vardı. Kureyşliler Şufe'ye geldiklerinde Ebu Süfyan habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine ve işlerinden bazılarının savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine rağmen hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler. Öte yandan Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Peygamber Efendimiz kervan hakkında bilgi toplamak üzere Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ali ve Sa'd bin Ebu Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderdi. O sırada Peygamber Efendimiz ve ashabı Kureyş ordusunun Mekke'den çıkıp Bedir'e geldiğini henüz bilmiyorlardı. Zübeyir ile arkadaşları Bedir'e yakın bir yerde konaklayan Kureyşlilerin Bedir kuyusuna su almak için gönderdikleri kölelerden ikisini yakalayıp Peygamber Efendimizin bulunduğu yere getirdiler. Bu kölelerin sorguya çekilmesi sırasında Kureyş ordusu için her gün kesilen deve sayısından düşman ordusunun 1000 kişi civarında olduğu tahmin edildi. Peygamber Efendimizin esirlerin ifadelerini tahkik için keşfe gönderdiği Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mesud sabaha karşı Kureyş karargahında büyük bir karışıklığın hakim olduğu haberini getirdiler. Çünkü Kureyşliler karargaha dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında bulunduğunu haber alınca büyük bir heyecana kapılmışlar ve baskına uğramamak için tedbir almaya başlamışlardı. Fakat o gece yağan şiddetli yağmur her iki tarafa da hareket imkanı vermedi. Sabah her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Peygamber Efendimiz ve ashabı Bedir kuyularına Kureyşlerden daha önce ulaştılar. Ve Habbab bin Eret'in tavsiyesi üzerine düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuları bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Fakat daha sonra Peygamber Efendimiz müşriklerin açık bırakılan kuyudan su almalarına izin verdi. Savaştan önce Peygamber Efendimiz cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Hazreti Ömer'i Kureyşlere göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Fakat Kureyşliler savaşmakta ısrar ettiler. Eski Arap adetine göre savaşı kızıştırıp başlatmak üzere Kureyşlilerden Esved bin Abdülesed, Müslümanlardan da Hazreti Hamza meydana çıktılar. Hazreti Hamza ard arda kılıç darbeleriyle düşmanını yok etti. Bunun üzerine Kureyşlerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, İslam ordusundan da Ubeyde bin Haris, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali meydana çıktılar. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali hasımlarını öldürdü. Hazreti Ubeyde yaralandı ama Utbe'yi de öldürdü. Daha sonra Hazreti Ubeyde şehit oldu. Savaş mübarezelerinin sonuçlanmasından sonra başladı. Kılıç sesleri Bedir meydanında yankılanıyordu ve ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Peygamber Efendimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü. 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehit verdiler. Peygamber Efendimiz şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Esirlere karşı iyi davranılmasını emreden Peygamber Efendimiz, esirlere yapılacak muamele hususunda ashabın görüşünü aldı. Hazreti Ebubekir, fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif etti. Bazı sahabiler ise esirlerin bir kısmının karşılıksız olarak, bir kısmının ise o Müslümana okuma yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmalarına dile getirdi.
Peygamber Efendimizin askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini gösteren Bedir Savaşı, Müslümanların başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazanmasını sağlamış. Böylece Peygamber Efendimiz İslamiyet'i tebliğ için daha geniş imkanlara sahip olmuştur.